Yeni bir videodan daha hepinize selamlar. Bugünkü test konuğumuz gördüğünüz gibi Porsche Macan. Videoya geçmeden önce videoya like atıp kanala da abone olup bildirimlerimizi de açarsak beni mutlu edersiniz. Şimdiden teşekkürler. Şunu dediğinizi duyuyorum. Bu Porsche ama 2000 motor. Şimdi bunu konuşmadan önce isterseniz önce bir tasarımını inceleyelim aracın. Çünkü bu araçta seyahat ettiğiniz zaman gerçekten kafalar dönüp sizi izliyor. 2018 model olmasına rağmen. Şimdi ön kısımdan başlayalım. Ön kısımda klasik Porsche burnu bizi karşılıyor. Panamera'dan da alışık olduğumuz gibi iç içe geçmiş bir far tasarımı var. Şimdi bazı modeller vardır ya, bazı kasalar hani kolay kolay eskimez. İşte bence bu kasa da kolay kolay eskimeyecek bir kasa. Yan profilde kupsu havası hemen fark ediliyor. Tavan çizgisi hafif alçalıyor ama arka kısımdan basık değil araç. Jantlar bu araca özel diyemesek de 18 inçlik bu jantlar kaslı çamurluklar sayesinde büyük duruyor. Ama tabii 20 jant, 21 jant da çok hoş duruyor Macan'da. Şimdi arka kısma gelecek olursak, Porsche'nin artık imza haline gelen yatay led stoplarını görüyorsunuz. Tekrar söylüyorum, arka kısımdan da bu kasa kolay kolay eskimeyecek bir kasa. Şimdi Macan yazısını görüyorsunuz, ortada duruyor, sade ama çok tok duruyor orada. Şu Porsche yazı karakterine zaten ben bayılıyorum. Çok hoş. Üst spoiler ve alt difüzörle birlikte çok güzel bir uyum var bence arka kısımda. Şöyle bagaj biraz kalabalık ama bu arada bagajı buradan açılıyor. Bunlar da güzel detaylar. Yaklaşık 500 litre bir bagajı var. Kusura bakmayın, yine acele bir çekim oldu. Bagaj bu şekilde. 40-20-40 oranında koltuklar yatıyor. Burada bir 12 volt soketimiz var. Buraya bir file koymuşlar. Bu şekilde bagajımız. Çok da sert değil, gayet yumuşak kapandı. Arka yaşam alanına da bakalım. Bu koltuk da bana göre ayarlı. 1.83. Demin yan tarafta oturuyordum ve hala burada biraz boşluk var. Bu tarz kompakt SUV bir araç için bence yeterli. Burada havalandırmamızın derecesini azaltabiliyoruz. Şöyle bir kolçağımız mevcut. 2 adet bardak koyabiliyoruz. Arkaya geçiş var. Arkaya da şu şekilde geçiş var. Bu güzel bir özellik. Koltuklar yarı deri, yarı alkantara. Aracın iç kısmı da gayet sportif ve şık. Yine bu kısımlar dolu dolu arkadaşlar. Sert bir malzeme. Burası metal görünümlü bir malzeme. Yani geneli yumuşak. Şuradaki deri daha da yumuşak. Çünkü niye buraya kolunuzu koyuyorsunuz? Ona göre yapmışlar biraz daha. Yani dolu dolu bir araç. Bu arada lastiklerin ebatları da 235, 60, 18. Arkalar aynı mı? Bir bakalım. Arkalarda 235, 55, 18. Şöyle yavaş yavaş ön kokpite doğru geçelim. Aracımızı çalıştıralım. İçeri geçtiğimizde klasik Porsche iç mekanı bizi karşılıyor. Yani rakiplerine göre kalite algısı yüksek bir araç. Bu fiziksel tuşlar hepsi elinizin altında. Buradan klimanın derecesini arttırıp azaltabiliyoruz. Yine tabii ki çift bölge klima var. Koltuk ısıtmalarımız burada. Burada sport tuşumuz var. ESC off. Şerit takip asistanı ve start stop tuşumuz burada. Onu tabii kapatıyorum, ben hiç sevmiyorum. Burada CD çalarımız var. Tabii 2018 yılında bu şekildeydi. 10.9 inçlik bir multimedya ekran bize
eşlik ediyor. Evet, yeni nesil büyük ekranlardan değil ve o kadar da hızlı değil ama her şey yeterince, yani her şeyden yeterince koymuşlar araca. Burada da hill holder tuşumuz var. Havalandırmalar burada. Şu saat detayına tabii ki bayılıyoruz. Geneli yumuşak malzeme. Koltuklarımız da bu şekilde. Koltuklar rahat ve destekleri çok güzel. Yani arka yaşam alanında çok ferah değil ama günlük kullanımda hiç sizi bozmayacak seviyede. Burada da bir adet kolçağımız var. Yine 12 volt çıkışımız var. Bir adet de USB çıkışımız var. Burada da 2 adet bardaklığımız var. Yavaş yavaş sürüşe geçelim. Şimdi bu videoda yine bize G-Pace eşlik edecek. G-Pace'i de ben size biraz tanıtayım. Bu şekilde bir cihaz. Çok basit kullanımı, basıyorsunuz ve aktif oluyor. Biraz bekledikten sonra 15 tane uydudan veri alıyor. Ve şöyle uygulamasını da ben size açayım. Buradan connect diyoruz. Şu an 8, 9, 10 tane uydudan veri çekebiliyor. Kullanımı çok basit. Buradan araç ekliyorsunuz. Ben eklemiştim. Ana sayfaya geldik. Drive moduna basıyorsunuz. Pistte de süre de ölçebiliyorsunuz G-Pace sayesinde. Biz tabi 0-100, 0-50, 0-100 ve 100-200 testleri gerçekleştireceğiz. Onun için drag seçiyorum. Şimdi drag'da buradan ayarlardan mile değil de meter yapıyorsunuz ve buradan seçimlerinizi kaydettiğiniz zaman işte 0-400 mesela kaydediyorsunuz ve siz sıfırdan aracı diktiğiniz zaman kendisi otomatik olarak kayıt alıyor. Ayrıca kameraya basıp buradan da uygulama için record yapabiliyorsunuz. Ama ben şu an öyle yapmayacağım. Evet, testimize başlayabiliriz. Her zamanki gibi 0-100 ile başlayacağız videoya. Size şöyle söyleyebilirim. Araçta bugün biraz zaman geçirdim. 2000 motor olduğuna bakmayın. Çok istekli bir motora sahip. Ve 7 ileri PDK çift kavramalı şanzıman sayesinde de bayağı bir atik araç. Sport moda aldık. Manueli almayayım şimdi. Vites kaçırmayalım. Gerçi kaçırsak da kendi alalım manueli. Evet, 1-0-100 ile videomuza başlayalım. 6.7 saniyelik bir 0-100 değeri mevcut, fabrika verisi. Bakalım biz kaç alacağız. Başlıyorum. 3, 2, 1. Evet, 0-100 7.5 saniye aldı. Doğrulanmış derecesi de eğimle birlikte 7.45 saniyeye denk geliyor. Yani 0.1 salise daha düşük değerlerde. Ya, uygulama çok güzel çalışıyor beyler bayanlar. Burada eğimi de görebiliyorsunuz. Yediğimiz G'yi de görebiliyorsunuz. 0.92 G. Doğrulanmış değer tekrar burada gösteriyor. 7.45. Bayağı bir özelliği var. Yani ben tavsiye ediyorum. Çünkü 2-3 aydır cihazla zaman geçiriyorum. Ve değerler tutuyor. Şimdi tabi araçta 2018 model. Neredeyse 100.000 kilometreye dayanmış. İster istemez biraz güç kaybı olabiliyor. Gönül isterdi ki tabii ki V6 3000 motor olsun. Ancak söylediğim gibi şehir içi kullanımlarda özellikle çok rahat ve kullanışlı bir araba.
2000 turbo motorda 250 beygir, 252 beygir bence gayet isteklerinizi karşılayacak seviyede. Biraz da ara hızlanma yapalım. Bu arada ses izolasyonu çok yeterli. Sport moda aldığınız zaman şöyle ikinci vitese de düşeyim. Sport modda egzozda da bir vana açılıyor sanırım. Çünkü vites aralarında bir ses yapıyor. Bakalım duyabilecek misiniz o sesi? Şu an geliyor. Şimdi normal sport modda gidiyoruz. 7. vitesteyiz. Hızımız da yaklaşık 100 kilometre. Şimdi sonuna kadar basacağım. Bakalım kaçıncı vitese indirecek. Direkt 3'ten başlatıyor sizi. Şimdi biraz daha yavaşlayalım. Şöyle 7'ye alalım. Biraz daha hızı düşürelim. Yedinci vitese aldık. Direkt 3'e çekiyor. Ara hızlanmaları da yeterli seviyede. Sport moddan normal moda aldığınız zaman aracın karakteri tamamen değişiyor. Daha yumuşak bir hale bürünüyor. Sport modda vites değişimleri daha hızlı oluyor ve bunu hissedebiliyorsunuz. Araç daha atik oluyor. Daha dinamik bir hale geliyor. Şimdi bana sorarsanız Macan hani dağa çıktığınızda offroad kabiliyeti yüksek olan bir model. Aynı zamanda şehre indiğiniz zaman da tam bir Porsche. Ama tekrar söylüyorum, eğer 3000 motor olsaydı GTS tadından yenmezdi. Şu an 130 kilometrelerdeyiz. Çok az rüzgar sesi geliyor ama sizi rahatsız edecek seviyede değil. Lastiklerden yol sesi de almıyorum. Viraj kabiliyeti çok güzel. Ya bu vites değişimindeki gelen ses tabii ki çok az ama biraz tatmin ediyor sizi. Sanırım Volkswagen'in EA888 diye bir motor kodu var. Aynı motor. Porsche Macan'daki motorla o motor aynı motor. Çok istekli, çok cevap veren güzel bir seçenek olmuş. Araç 1770 kilogram. Ben sevdim. Sport modda gerçekten istekli. Şimdi 1.0 yüzde burada yapalım. Şimdi fren ve gaz yaptığınız zaman launch yapıyor.
elimizden. Yine 7.50 aldı. Şöyle bakalım. Sıfır 100 7.3 almışız. Bence aradaki 7 seneye rağmen gayet iyi değerler. Arkadaşlar, sizin düşünceleriniz de benim için önemli. Sizce 2000 motor Macan için yeterli mi? Yoksa hani ben Macan alırım ama 3000 motorunu alırım mı dersiniz? Benim narizane fikrim 2000 motor da tekrar söylüyorum, hani bilinçli bir şekilde alırsanız gayet yeterli size. Nereden baktığınıza göre değişir. Yorumlara yazarsanız sizinle sohbet etmeyi isterim. Bana göre yeterli. Bu arada motordan gelen ses de sizi tatmin ediyor. Çok tok, çok güzel bir sesi var. Panamera videosu da var kanalda. O tabii 440 beygir olması lazımdı. Yani onun olayı çok daha farklı. Gerçekten keyif aldığım araçlardan da bir tanesiydi Panamera. Yani 3000 motor da gerçekten farklı yerlere götürüyor işi. Çok güzel, çok bakımlı, çok temiz bir araçmış. Abi, temiz araç kendini belli ediyor. Gerçekten iyi durumdaysa böyle duruyor. Boyası falan da çok güzeldi. Evet, videonun yavaş yavaş sonuna doğru geliyoruz. Videoyu beğendiyseniz, başında da söyledim, like butonuna basarsanız benim için iyi olur. Hype diye de bir özellik geldi. Bilmeyenler için söylüyorum. Haftada 3 hakkınız oluyor. Videoda like attıktan sonra zaten önünüze direkt hype kısmı geliyor. Hype da videoya puan veriyor. Puan da ne işe yarıyor? Videoyu biraz daha başkalarının önüne atıyor. Yani bu kadar emek harcıyorum. Yani hype'larsanız da, puan verirseniz de çok sevinirim.
tekrar söylüyorum yani videolarda konuşuyorum ama şimdi ben buraya gelirken hala çok heyecanlıydım. Bunu da anlayışla karşılarsanız diyor düşünüyorum. O heyecanım, ilk günkü heyecanım devam ediyor şu anda. Ben özetle Macan'ı çok sevdim. Rüzgar sesini biraz daha az beklerdim ama hava da rüzgarlıydı. Tam kestiremedim. Demin çıktığımız süratlerde çok hissettirmedi bana yolu. Beni rahatsız etmedi. Genel anlamıyla 2000 turbo motoru ben yeterli buldum. Zaten sürüş dinamiklerini tartışmaya gerek yok. Porsche kendini kanıtlamış bir firma. Evet, videonun sonuna geldik. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Kendinize çok iyi bakın.